Neler oluyor? Güç artışı saati etkilemiş olmalı. Ben 10 evreni sadece Ben 10'ısından ibaret değildi. Bu evrende öyle karakterler var ki her biri kendi başına bir diziye konu olabilecek kadar derin, güçlü ve gizemli karakterlerdi. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Bugün sizlerle Ben 10 evreninin spin-off dizisi gelmesi gereken karakterlerin hepsini konuşacağız. Elbette konuşacağımız karakterlerin bazılarının geçmişi fazlasıyla karanlık, bazılarının hikayesi ise asla tam olarak anlatılmamıştı. Geçenlerde bir izleyicim Vilgax hakkında bir spin-off dizisi gelse nasıl olur diye bir yorum yazmıştı. Bence bunun harika olabileceğini söylemiştim. Açıkçası bu yorumdan sonra bu konu benim de aklımı biraz kurcaladı ve bu konuda bir video yapmak istedim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Sen rüyamdaki uzaylısın. Sonunda karşılaştık. Başıma bir sürü dert açan. Doğruya doğru. Eğer Ben 10 gibi bir seriye spin-off bir dizi gelmesi gerekiyorsa bence bunu en çok hak eden karakter bana kalırsa Vilgax'tır. Çünkü Vilgax sadece Ben 10'ısının en büyük düşmanı değildi. Aynı zamanda galakside korkuyla anılan bir savaş lorduydu. Ama bizler seri içince onu sadece kötü adam tarafını görebilmiştik. Peki onu bu kadar acımasız yapan neydi? Nasıl bir geçmişi vardı? Galaksiye nasıl korku salmayı başardı? Açıkçası Vilgax'ın güç arayışının arkasında yatan duygusal ya da politik sebepleri gösteren bir dizi karakteri çok daha derin hale getirebilirdi. Özellikle de Ben 10 gibi bir seride pek çok güçlü teknoloji varken neden sürekli olarak Omnitrix'in peşine düştüğünü anlatan bir dizi olması çok daha iyi olabilirdi. Aynı zamanda Vilgax'ın geçmişini, yaşadıklarını, girmiş olduğu savaşları ve neden sürekli gezegende seyahat ederek gezdiğini anlatmaları da gerçekten çok iyi olurdu. Çünkü bildiğimiz gibi Vilgax'ın bir gezegeni vardı ve gezegeni tamamen kendi gibi uzaylılarla doluydu. Yani Vilgax'ın bir medeniyeti vardı ancak karakter sürekli olarak yalnız takılıyordu. Aynı zamanda koskocaman gezegende kendi gibi bir sürü uzaylı olmasına rağmen neden sadece gezegendeki tek savaşçının Vilgax olduğunu anlatmalarını çok isterdim. Onları kendi güçleriyle besliyorum ve kölem yapıyorum. Seni de ele geçirince sonunda bu zaman çizgisinin yerine başkasını geçirecek gücüm olacak. Tek Ben 10'ısının ben olduğum birini. Vilgax'tan sonra kendisine spin-off dizi çekilmesi gereken diğer bir kötü karakterse bana kalırsa Ion'dur. Çünkü Ion dediğimiz bu karakter çoklu evrenin en karanlık Ben 10'ısın varyantlarından biriydi. Seride yer alan diğer alternatif Ben 10 varyantlarına kıyasla onu çok daha fazla görmüştük. Karakterin zamanı bükme yetenekleri vardı. Karanlık planları ve dizide birçok kez yarattığı tehditlerle izleyiciyi büyülemeyi başarmıştı. Ancak bizler Ion'u ne kadar çok görürsek görelim karakterin geçmişini hiçbir zaman tam olarak öğrenememiştik. Yani Ion nasıl ortaya çıktı? Omnitrix'in yerine neden zamanla ilgili güçleri vardı? Hangi evrende yaşıyordu? Ne yaşadı? Tüm bunları gerçekten öğrenmek istedik. Ancak bu soruların cevaplarını verecek bir spin-off dizisi izleyiciyi hem büyüler hem de çoklu evren temasını daha da derinleştirebilirdi. Dediğim gibi Ion seri içinde pek çok kez gördüğümüz ama hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bir karakterdi. Özellikle de karakterin güçlerini nasıl kazandığı ve nasıl bir geçmişe sahip olduğunu görmek insanları kesinlikle büyülerdi. Doğal bir yeteneğin boşa harcanması doğru olmaz. Tartışmayacağım çünkü ikna edemeyeceğimi biliyorum. Ama söz veriyorum. Yeniden buluşacağız. Bana kalırsa bir gün spin-off bir Ben 10 serisi gelmesi gerekirse bunu en çok hak eden karakterlerden biri de kesinlikle Max Tennyson olmalıdır. Çünkü büyük baba Max her zaman ekibin arkasındaki akıl hocası oluyordu. Ama onun geçmişi de en az savaşlı düşmanlar kadar destansıydı. Dizide gördüğümüz kadarıyla namı neredeyse tüm galakside Vilgax kadar yayılmış bir karakterdi. Kendisinin geçmişte ne kadar büyük başarılar yaptığını birçok kişi biliyordu. Hatta Azimuth bile sırf Max'in bu tesisatçılık başarılarından dolayı Omnitrix'i ona göndermek istemişti. Gençliğinde tesisatçı olarak yaşadığı galaktik savaşlar, Vilgax'la olan mücadelesi, Verdano ile yollarının kesişmesi oldukça önemli detaylardı. Elbette serinin bazı flashback sahnelerinde bize Max'in geçmişini zaman zaman göstermişlerdi. Ancak gösterilen bu flashback sahneleri daha detaylı bir şekilde izlemek efsane olurdu. Diago'nun güçleri korkunçmuş. Yet George fought on, and using the mighty sword, Ascalon, cut out the heart of the beast. And still it would not die.
Serinin ilerleyen dönemlerinde gördüğümüz ve diziye yön veren iki karakter olan Sir George ve Diego'nun hikayesini daha detaylı bir şekilde izlemek gerçekten güzel olabilirdi. Bildiğiniz gibi Ultimate Alien'ın sonlarına doğru karşımıza çıkan Sir George ve Diegon karakterleri Ben 10 evreninin en eski ve en mitolojik karakterleridir. Bu iki karakterin hikayesi Omnitrix'ten bile önce başlamıştı. Sir George'un ebedi şövalyeleri nasıl kurduğu, Diegon'la olan 1000 yıllık savaşı ve mühürleme sürecinin nasıl geliştiğini daha detaylı bir şekilde izlemek gerçekten güzel olabilirdi. Elbette tüm bu anlatmış olduklarımı Ultimate Alien'ın sadece kısa flashback sahnelerinde görmüştük. Oysa bu karakterler Orta Çağ'dan günümüze kadar gelen bir savaşın temsilcisiydi. Düşündüğümüz zaman bu iki karakterin başrolde olduğu fantastik ve destansı bir dönem dizisi yapılabilirdi. Ve bana kalırsa Ben 10 serisinin en sıra dışı spin-off dizisi olabilirdi. Tam zamanı. Bana kalırsa kendine bir spin-off dizi hak eden diğer bir karakter elbette Ben 10.000 karakteridir. Zaten dikkat ederseniz pek çok platformda eğer günümüzde yeni bir Ben 10 devam serisi gelecekse bu hikayenin Ben 10.000 etrafında dönmesini istiyorlar. Yani aslında pek çok hayran yeni bir Ben 10 serisi gelecekse bu hikayenin Ben 10.000 anlatmasını istiyorlar. Çünkü aradan çok zaman geçti ve biz de tıpkı Ben Tennyson gibi zamanla büyüdük. Yani artık herkes yetişkin bir Ben Tennyson görmek istiyor. Gelecekteki Ben, yani seri içinde görmüş olduğumuz Ben 10.000 dizinin en karizmatik varyantlarından biriydi zaten. Hatta bizim Ben Tennyson gelecekte Kyle ile evlenmiş ve Ken adında bir oğulları da vardı. Ayrıca bizim Ben Tennyson dünyayı koruyan en büyük kahraman olmuştu. Onlarca yeni uzaylı formu da kazanmıştı. Peki bu noktaya nasıl geldi? Hangi düşmanlarla savaştı? Ve bence en önemlisi de Omnitrix'in bu kadar gelişmiş hali nasıl elde etti? Gelecekte geçen bir spin-off eski düşmanların evrimleşmiş versiyonlarını görmek açısından çok daha etkileyici olabilirdi. Eskisine nazaran çok daha ciddi ve güçlü düşmanlar görmek gerçekten inanılmaz olurdu. Evet dostlarım, videonun başında da söylediğim gibi Ben 10 evreni anlatılmamış hikayelerle doluydu. Ve bu karakterlerin her biri kendi başına efsane olabilecek bir spin-off dizisini hak ediyorlar. En azından ben öyle düşünüyorum. Peki sizce hangi karakterin dizisi gelmeli? Vilgax mı, Ion mu, Max mi yoksa Ben 10.000 mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Ya da sizlerin önerdiği başka bir karakter olursa yine yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.